Merhaba arkadaşlar, Öğren Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş hem mevsimlik hem de yazlık olarak kullanabileceğiniz harika bir örgü modeli anlatacağım. Modelim çok farklı bir teknikle örülüyor. Ee, Kolay bir model, çabuk ilerleyen bir model. Tavsiye ederim arkadaşlar. Dediğim gibi yazlık da örebilirsiniz, mevsimlik de örebilirsiniz. Etol, şal da yapabilirsiniz. Kendi kıyafetlerinize, bebek kıyafetlerine de uyarlayabilirsiniz. Bebek battaniyesi de yapabilirsiniz. Diz örtüsü de harika olur diye düşünüyorum. Modeli anlatayım arkadaşlar. Modelimiz 3 ilmek ve katlarından oluşuyor. 3 ilmek ve katları başta ve sonunda kaç ilmek olmasını istiyorsanız o kadar ilmek fazla atarak başlayabilirsiniz. Evet, sizinle birlikte şöyle gri bir ipim var. Gri iple öreceğim. Orta kalınlıkta bir ip. Bir de şöyle krem iple deneyeceğim fikir olsun diye. Şiş olarak da 3 numara şişle öreceğim. Hazırsanız şöyle hemen iplerimi kenara alayım. Beraber 4 desen için 14 ilmek atarak başlayalım. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Dediğim gibi 14 tane ilmek atalım. Ben de atıp döneceğim. Evet, şişime 14 tane ilmeğimi attım. Siz lastik örgüden sonra ters sırasından başlayarak modele başlayabilirsiniz. Modelimizin ilk sırası ters sırasından başlıyor arkadaşlar. İlk ilmeğimi şöyle ters olarak öreyim. İpi kendime doğru aldım. Şöyle ters örerken şişimi 2 defa dolayıp ters örüyorum. Arka yüze. İpi kendime doğru alıyorum. Şöyle ters örerken şişime 2 defa dolayıp çekiyorum. Bu şekilde. İpi kendime doğru aldım. 2 defa dolayıp ters örüyorum. İpi kendime doğru aldım. 2 defa dolayıp ters örüyorum. Böyle 2 defa dolayarak ters örüyoruz. Modelimizin birinci sırası arka yüzden başlıyor. Evet, bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerliyoruz. Baştaki ilmeğimizi ve sondaki ilmeğimizi normal şekilde örüyoruz. Şöyle son ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Çevirdim. Modelimin ikinci sırası ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimizi 2 defa dolamıştık. Hatırlarsanız şöyle bu şekilde teke düşürüyorum. Örmeden önce 1, 2, 3 ilmeğimi teke düşürdüm. Onları geri sol şişime aktardım. İpi kendime doğru aldım. Bu 3 ilmeği ilk önce sol şişimden çıkarmadan ters örüyorum. Sol şişimizden çıkarmıyoruz. Sonra ipimizi bu şekilde arkaya alıyoruz. Bu 3 ilmeği tekrar düz olarak örüyorum. İpi yine kendime doğru alıyorum. Şöyle yatırıyorum ilmeğimi, ipimi ve ters olarak örüyorum. Ne yaptık? Bir ters, bir düz, bir ters ördük 3 ilmeğimizi. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk. Ve sol şişimden o 3 ilmeğimi çıkardım. Bu şekilde. Yine sıradaki ilmeğimi şöyle genişletip teke düşürüyorum. 1, 2, 3 ilmeğimizi teke düşürdükten sonra sol şişimize aktarıyoruz. İpimizi kendimize doğru alıyoruz. Ve üçünü bir ters olarak ördüm ve sol şişimden çıkarmıyorum. İpimi arkaya alıyorum bu şekilde ve düz örüyorum bir defa daha. Bu 3 ilmeğin içine girip düz ördüm. İpi kendime doğru aldım ve bu 3 ilmeği şimdi de ters olarak örüyorum. Üçünü bir girerek. Bu şekilde. Ve bu 3 ilmeğimi sol şişimden çıkardım. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk ve sol şişimizi çektik. Yine sıradaki 3 ilmeğimi teke düşürüyorum. 1, 2, 3. Bunları sol şişime aktardım. İpimi öne aldım. Bu 3 ilmeği
girerek ters ördüm. Sol şişimden çıkarmadan ipimi arkaya alıyorum. Bu 3 ilmeğimi düz ördüm. Çıkarmadan ipimi kendime doğru alıp ve bir de üçüne bir girip ters olarak ördüm. 3 ilmekten 3 ilmek çıkardık. Görüntüsü bu. Sol şişimi çekiyorum. Yine sıradaki 3 ilmeğimi teke düşürüyorum. Sol şişimi aktarıp ipimi öne alıyorum ve üçünü bir ters ördüm. Sol şişimden çıkarmadan ipimi arkaya alıyorum ve bu 3 ilmeği şu şekilde bir kere de düz örüyorum. İpi kendime doğru alıp bir de 3 ilmeğimin içine tekrar girip ters olarak örüyorum. Bir ters, bir düz, bir ters şeklinde ördük ve sol şişimden ilmeğimi çıkardım. İkinci sıranın oluşumu bu. Son kenar ilmeğimi düz örüp modelimin dediğim gibi ikinci sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzdeyim. Üçüncü sırası. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters örerek ilerliyorum. Baştaki ilmeğimizi örmeden aldık. Diğer bütün ilmeklerimizi sırayla ters olarak örelim. Evet, son ilmeğimi de ters ördüm. Sıramı tamamladım. Çevirdim. Dördüncü sırasındayız. Ön yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle şişime bir defa doladım. Karşımda yine 3 ilmek var. Üçünü bir düz olarak örüyorum. Üçünü bir düz olarak ördüm. Öncesinde bir dolamıştık. Şimdi 2 tane doladım. Bu sefer yine 2 doladık. Bu şekilde sıradaki 3 ilmeğin üçünü bir düz olarak örüyorum. 2 doladım. Başta ve sonda bir defa doluyoruz. Desen aralarında 2 defa doluyoruz şişimize. Sıradaki 3 ilmeğin üçünü bir düz ördüm. Şişime 2 doladım. Sıradaki 3 ilmeğin üçünü bir düz olarak ördüm. Burası kenar olduğu için şurada ipim takıldı sanırım. Üçünü bir düz ördükten sonra burası kenar olduğu için, kenar ilmeğin öncesi olduğu için bir defa doladım. Son ilmeğimi de düz örüp modelimizin kaçıncı sırasıydı unuttum. Dördüncü sırası arkadaşlar. Özür dilerim. Dördüncü sırasını bu şekilde tamamladım. Çevirdim. Arka yüzdeyiz. Beşinci sırası. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki bakın bu doladığım ilmeği bu şekilde ters örüyorum. Sıradaki ilmeğimi de ters ördüm. Sıradaki doladığım ilk ilmeğimi ters örüyorum. Bakın. İlk doladığımı ters ördüm. İkinci doladığımı da şöyle yönünü bu şekilde çevirip düz olarak örüyorum. Yönünü çevirip düz olarak ördüm. 2 tane ters, bir doladığım ilmek de bu şekilde ters. İkinci doladığım ilmek var karşında, onu da böyle çevirip düz olarak örüyorum. Bir ters, doladığım ilk doladığım ilmek bu şekilde ters. İkinci doladığım ilmek sol şişimde, onu da bu şekilde çevirip düz olarak örüyorum. Bir ters, son burada doladığım ilmek var, onu da ters ördüm. Son kenar ilmeğimize ters örüp modelimizin 5. sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Bu sırada 6. sırası ön yüzden bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Evet. Son sırası arkadaşlar modelimizin 6. son sırası. Bir desenimiz oluştu bakın bu şekilde. Şimdi arka yüzdeyiz. Birinci sırada ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. Burayı da tekrar göstermek istiyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendime doğru aldım. Ters örerken ne yapıyorduk? İki kere dolayıp çekiyorduk. Ters örerken 2 kere doluyoruz, çekiyoruz.
Böyle. Gayet kolay. Ben yavaş anlattım. Eminim siz de kolaylıkla ilerlersiniz. Çabuk ilerler. Daha kalın tığlar, şişler kullanıp böyle salaşta örebilirsiniz. Batik ip kullanabilirsiniz. Renkli. Son ilmeğimi de tek ilmek olarak tek sardım. Ters ördüm. Çevirdim. İkinci sırada ne yaptıysam aynı işlemi yapacağım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ne yapmıştık? İlmeklerimizi 3 ilmeğimizi teke düşürmüştük. 1 2 3. Sonra onları sol şişime aktardım. İpi öne aldım. Bu 3 ilmeği ilk önce ters olarak örüyorum. Şişime çıkarmadan ipimi arkaya aldım. Sonra bu 3 ilmeği düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. Bu 3 ilmeği geri ters ördüm. Bir ters, bir düz, bir ters ördüm. Bu şekilde. Sonra yine karşımda 3 ilmeğim var. Teke düşürüyorum. Üçünü de sırayla. Sol şişime aktarıp ipi kendime doğru aldım. Üçünü bir ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Üçünü bir düz ördüm. İpimi öne aldım. Üçünü bir ters ördüm. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk. Sol şişimi çekiyorum. Görüntü bu. Tekrar 3 ilmeğimi teke düşürüyorum. Sol şişime aktardım. Üçünü bir ilk önce ters. Sonra üçünü bir düz. Sonra ipimi alıp üçünü bir ters olarak örüyorum. Sonra diğer desenim için 3 ilmeğimi teke düşürüyorum. Üçünü bir ters. Arkaya aldım. Üçünü birlikte düz. İpimi öne aldım. Üçünü bir ters ördüm. Son kenar ilmeğimi de düz örüp modelimin ikinci sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzde ne yapıyorduk? Bütün ilmeklerimizi ters olarak örmüştük. Şöyle hızlıca öreyim. Evet, ters ördüm, çevirdim, ön yüzdeyim. Modelimizin 3. sırası. Hatta ben tekrar sayayım. 3. sırasını tamamladık. 4. sırasındayız. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. Evet, şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi ilk önce doluyorum arkadaşlar. 4. sırası doladım. 3 ilmeğin üçünü bir düz olarak ördüm. Bu sefer 2 doluyoruz. 2 desen arası olduğu için. Sıradaki 3 ilmeğin üçünü bir düz olarak ördüm. 2 doladım. Sıradaki 3 ilmeğin üçünü bir ördüm. 2 doladım. Sıradaki 3 ilmeğin üçünü bir ördüm. Bir doladım. Kenar olduğu için. Son ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzden sırayla bütün ilmeklerimi ters örüyorum. 5. sırası. Pardon. 4 tane ilk ilmeğimi örmeden aldım. 3 tane ters ördüm. İlk doladığım ilmeği ters ördüm. İkinci doladığım ilmeği şöyle çevirip düz örüyorum. 2 tane ters, bir ters ilmek ördüm. Bir de doladığım ilmeği ters ördüm. İkinci doladığım ilmeği şöyle yönünü çevirip düz örüyorum. 2 tane ters, doladığım ilmek de ters. İkinci doladığım ilmeğin yönünü çevirip düz örüyorum. Sonra diğerlerini ters örüp sıramı tamamlıyorum. Çevirdim. Modelimin 6. son sırası. Ön yüzden bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum.
Evet, ikinci desenimizi de tamamladık. Şöyle göstereyim bakın. Şu şekilde bir desen. Sonra şu şekilde ikinci desenim oluştu. Dediğim gibi farklı bir model arkadaşlar. Gri ile de güzel oldu. Şöyle. Size kremle denedim. Onu da göstereyim. Ütü yapılırsa daha güzel durur diye düşünüyorum. Şöyle bakın. Farklı. Pike de yapabilirsiniz. Harika olur. Batik ipler kullanarak. Böyle desen geçişleri muhteşem olur diye düşünüyorum. Şöyle yere sereyim diyeceğim ama. Hatta şöyle gri ipin üzerine tutayım. Böyle. Arkası da bu şekilde. Bebek örgülerine, kendi örgülerinize uyarlayabilirsiniz. Harika olur. Eto şal da çok güzel olur diye düşünüyorum. Böyle örmesi de kolay. Farklı bir model. Böyle. Model benden, örmesi sizden arkadaşlar, artık size kalmış fikirler. Ne üretebilirsiniz bu modelden. Evet, beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abonelik ücretsiz. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Eğer ki bu modeli şimdi değil de ileride örmek isterseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.